Dinle şu sıra dağları, ovaları, meraları, akarsuları dinle. Asırlar öncesinden fısıldadıkları tarihi dinle. Uzaklardan gelen naraları, çığlıkları dinle. Yeri sarsan fil ordusunu duyabiliyor musun? Pers ordusu yaklaşıyor. Toprak koca ayaklar altında eziliyor. Dinle. Onların ardından başka bir ordunun ayak sesleri duyuluyor. Büyük İskender fil ordusuna galip geliyor ve toprakların yeni hakimi oluyor. Zaman durmak bilmiyor. Bir gün onun da hükmü son buluyor. Ama birilerinin hükmü mutlaka sürüyor buralarda. Kimler gelip geçmedi ki bu diyardan? Kaç imparatorluk buraya dair hayaller kurdu? Haberin var mı? Kaçının mezarı oldu şu dağlar? Burun kıvıran kaçının burnu bu topraklarda süründü biliyor musun? Dinle. Girmesi kolay, çıkması zor bu coğrafyanın hikayesini dinle. Afganistan destanını dinle. Afganistan coğrafi konumu nedeniyle çok farklı kültürler ve dinlerin buluşma yeri olmuş aslında. Helenizm etkisi de var Afganistan'ın tarihinde, Budizm etkisi de var, Zerdüşt, Şamanizm unsurları da var. Bu topraklar henüz tek bir sancağa boyun eğmemişti. Bu diyar, batıdan gelen Sasani ateşperestlerinin ve kuzeyden inen Akhun Eftalit akıncılarının saldırılarıyla çalkalanıyordu. Kabil ve çevresi, kadim Budist kralların hüküm sürdüğü manastırların ve heykellerin gölgesindeydi. Ticaret yolları, İpek yolunun altın tozunu taşısa da, sürekli değişen beyler ve derebeylikler yüzünden ne huzur bulabilmişti, ne de tek bir çatı altında toplanabilmişti. Gönüller bölük pörçüktü. Krallar ve inançlar birbiriyle yarışıyordu. Yeni bir sesin bu dağların ruhuna fısıldayacağı adalet ve birlik tohumları için adeta bir hazırlık dönemiydi. Bu ses Hicaz'dan geliyordu. Tarihi ilginçtir. Yani 642. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından daha 10 yıl sonra. O açıdan Afganistan'ın İslamlaşma süreci bayağı eskidir. Birçok topluluğa göre, birçok beldeye, yere göre. Kabil. Bu şehrin iki ayrı bölgesinde sahabe kabirleri var. Kabil Kalesi'nin dibinde yer alan bu alanda 70 civarında sahabe yatıyor. Kimlikleri bilinmiyor. Kimlikleri bilinen iki ayrı sahabe daha var. Kabirleri başka bir konumda yer alıyor. Burası Afganistan'ın en çok ziyaret alan yerlerinden biri. Sebebi ise Cübeyr Ensar ve Temim Ensar adlı iki sahabe. مدت زیاد وقت میشه که اینجا خدمت میکنیم خدمت صحابه جلیل القدر حضرت تمیم صاحب جبیر صاحب چون یک جای بسیار مهم افغانستان است و تمام مسلمانان که این صحابه جنرالای محمد رسول الله می باشه. Adalet ve tevhid çağrısı Hicaz'dan bir fırtına gibi yayıldı. İran coğrafyası sarsılıp düştükten sonra İslam ordularının bakışları doğunun zorlu kapılarına, yani o dönemin Horasan topraklarına çevrildi.
Sasani devlet Müslümanlar için önemliydi. Önemli bir güçüydü, çatışmaları vardı. Hazreti Ömer döneminden itibaren aralarında çatışmalar başlamıştı. Hazreti Ömer döneminde yapılan iki savaşta Sasaniler çöküşe uğratıldı. Bu dönemde Sasani kralı Yazgırt cephesi yenildikten sonra, savaşı kaybettikten sonra Müslümanlar karşısında Afganistan'a doğru kaçmıştır. Bunu takiben Müslüman fatihler Afganistan üzerine gittiler. Asıl köklü fetihler 3. Halife Hazreti Osman döneminde komutanların ve sahabelerin önderliğinde başladı. Onlar sadece kılıçlarıyla değil, aynı zamanda getirdikleri yeni düzenin ışığıyla yürüyorlardı. اینا مبارکا با 1400 صحابه آمدن به قمنده حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ایران فتح کردن، سیستان ایران به نام خراسان زمین آمدن و این تمام افغانستان یا فتح شد و حضرت ابو عبدالرحمن بن ثمره سرلشکرشان بوده و قمنده از تمیم صاحب انصاری که مشهور اصلی نامش در حساب دینی ابو رافعه می باشه. این مبارک عالم قرآن بوده و تدریس اسلامی در افغانستان اینا گماشته شده. حضرت جبیر صاحب که بود قماندان امنیتی جهادی بود. این مبارکات در اینجا به شهادت رسیدن از طرف مشرکین که تمام یگان جنگای چریکی وجود داشت. دوباره باز عبدالرحمن بن ثمره در افغانستان پس خبر شد که اینا مبارکات به شهادت رسیده و بعد مشرکین که از din İslam paz geçten onlara به şehadet رساندن. Tabii ilk fetihlerde işte kimi kaynaklarda orada bazı sahabelerin mezarlarının olduğuna dair rivayetler var. Farklı yerlerde biliyorsunuz buna benzer şeyler var. Yani bir işin gerçeklik boyutu da olabilir. O bölgelerin İslam fetihlerine, İslam fatihlerine, Resulullah dönemindeki insanlara o duyduğu saygıdan kaynaklanıyor da olabilir. Ama sahabe olarak bilinen kimilerinin bu bölgede mezarının olması o bölgenin İslam'ın ilk dönemleriyle olan bağını ifade etmesi açısından da önemlidir tabii. Bu diyar, zaferin kolay kazanılacağı bir yer değildi. Her zirve, her kanyon birer kale, her yerel bey ise inatçı bir savaşçıydı. Özellikle Kabil'in etrafındaki surlar, İslam'ın Asya içlerine doğru ilerleyişine karşı 100 yıllık bir direnişle öne çıktı. Ordular defalarca ilerledi, defalarca geri çekilmek zorunda kaldı. Çok ilginçtir Afganistan'da, yani Afganistan'ın dağları arasında 19. yüzyılın sonlarına kadar Müslüman olmayan insani topluluklar vardı. Bunu Kafiristan denilirdi. Bu Kafiristan Amir Abdurrahman Han döneminde, yani 19. yüzyılın sonlarında Müslüman oldular. Yani diyebiliriz İslam'ın yerleştirilmesi ya İslam'ın kabul süreci bu 19. yüzyıla kadar devam etmiştir yani. İslam orduları zorbalıkla değil, adil ve hikmetli anlaşmalarla şehirleri aldı. İslam'ın getirdiği eşitlik, adalet ve sınıfsal ayrımlara son veren güçlü mesajı, yoksul ve sıradan halkın gönüllerine nüfuz etti. و در این مبارکات تقریبا در حدود 14.5 سال تاریخ ادیا میشن که در افغانستان دین رساندن و اینجا بسیار حساب دینی ما مراسم‌های دینی میلاد نبی 10 محرم بسیار با شکوه با شان و شوکت اینجا خیر و خیرات میشه و صدها سیر برین بار میشه بازارها نفر اینجا میان نفل میخوانن نماز میخوانن و عبادت میکنن. نمی جایی است که مردم حل مشکل خود پیش پروردگار زاری میکنن و ما به اینا دعا میکنیم که اینا بودن که افغانستان مسلمان شدن. İslam'ın bu topraklara yerleşmesiyle birlikte bölge sadece din değiştirmedi. İslam medeniyetinin yükselişine de öncülük etti. Bel ve Herat gibi kadim beldeler, tüm İslam dünyası için ilim ve sanatın merkezi haline geldi. Bu diyar, ilim adamları, şairler ve düşünürler yetiştirdi. Onların yazdıkları ve öğrettikleri tüm doğuyu aydınlattı. İslami devletler kuruldu, alfabe değiştirildi. Yani diller ortaya çıktı. Mesela Dari ya da Farsça dediğimiz bu dil
Daha önce vardı, eski Farsça deniliyor ama ondan bir şeyimiz yok, miras kalmamıştır. Hepsi bu İslami dönemde oluştu. Yani Arapça alfabesiyle yazıya dokunuldu. Büyük eserler, kitaplar yazıldı. Mesela Firdevsi'nin Şahnamesi, İbn Sina, bilmem başka bilim adamları, şairler, büyük şairler ortaya çıktı. Şiir yazdılar Farsçada. Bu şekilde büyük bir değişiklik yaşandı bu bölgede. کمت از شخصیت‌های بزرگوار بودن که دین بابا آمد با پاهای برهنه و با کوریای پایشان نو شده بودن. اون وقت نه طیاره بود نه موتر بود. در کچاره فکر کو که به چقدر مدت اینا در خراسان خود رساندن و دین با ما رساندن. ما هم تو معلومات به طفلای خود به نسل آینده خود که سرمایه دین اسلام هستند برای اینا ما هم تقریر میکنیم و میفهمانیمش میاریمش میبینیمش انشالله. Sahabelerin ve ilk Emevi fatihlerinin ardından zaman koca dalgalar halinde ama sessizce akıp durdu. Bu süre zarfında Afganistan coğrafyası Horasan, İslam'ın sınır karakolu olmakla birlikte bizzat İslam medeniyetinin kalbi ve yeni devletlerin doğum yeri haline geldi. İslam dünyası merkezden, Bağdat'tan yönetilirken Doğu'nun bu güçlü toprakları kendi liderlerini çıkarmaya başladı. ...10. yüzyılın sonlarında sahneye çıkan Gazneliler, Afganistan coğrafyasının kaderini değiştirdi. Devlet, adını bugünkü Afganistan'da bulunan başkentleri Gazne şehrinden aldı. Hanedanın en parlak yıldızı 998-1030 yılları arasında hüküm süren Sultan Mahmud-i Gaznevi'ydi. Bu toprakların gördüğü en büyük komutanlardan biriydi. Onun devri fetihler dönemi ve Horasan'ın altın çağıydı. Gazneli Mahmud'un daha çok ilgisi Hindistan üzerindeydi ve oralarda İslam'ı yayınlamaya çalıştı ve oradaki Budizm tapınaklardan ya Hinduların tapınaklarından çok sayıda ganimet de elde ediyordu. Bu şekilde kendi devletini büyüttü ve çok güçlü ve önemli bir devlet haline gelmişti. İşin güç tarafı elbette ki var. Güçlü bir devlet, büyük bir askeri yapısı var ve girdiği yerlerde de büyük zaferler kazanmış. Ama sadece bu değil, Gazneliler ismi aynı zamanda bir İslam devleti olarak o bölgelere İslam'ın mesajını götürmüş, adalet anlayışını götürmüş, inançlar konusundaki bu serbestliği götürmüş ve çok kısa bir süre içerisinde, bakın büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz, bu bölgenin tümünün fethedilmesi var. Sultan Mahmud hem bir savaşçı hem de ilim ve sanatın büyük hamisiydi. Sarayına dönemin en parlak alimlerini, şairlerini ve mimarlarını topladı. Gazne bu sayede bir askeri üs olmanın yanında İslam medeniyetinin en büyük ilim ve kültür fenerlerinden biri oldu. 973-1048 yılları arasında yaşamış, Harezm'den, Afganistan'ın kuzey bölgesinden çıkan, asrının en büyük bilgini olarak anılan ve matematikten astronomiye, eczacılıktan coğrafyaya kadar her alanda eserler veren Deha Biruni, Sultan Mahmud'un sarayında görev yapmıştır. O, Batı'nın ve Doğu'nun ilmini birleştiren nadir şahsiyetlerden biriydi. Sultan Mahmud'un 1030'da vefat etmesi, ihtişamlı Gazne Devleti'nin gerilemesini de beraberinde getirdi. 1040'da Dandanakan Meydan Savaşı'nda trajik bir son yaşandı. Selçuklularla Gazneliler karşı karşıya geldiğinde Gazneli ordusu kesin ve ağır bir yenilgi aldı. Bu bozgun, imparatorluğun büyük bir kısmını Selçuklulara bıraktığı ağır bir gündü. Gazneliler, artık sadece merkezleri Gazne ve Hint topraklarının bir kısmına sıkışıp kalan, gölgesi kalmış bir güce dönüştü. Dandanakan'dan sonra Gazneliler, küçülen topraklarında ve görkemsiz başkentlerinde yaşamaya devam ettiler. Onların son darbesi ise içeriden Gurlular adı verilen bir yerel hanedan tarafından geldi. Bu arada Afganistan'ın merkezinde ve doğuları arasında başka bir devlet de vardı, o Gurilerdi. Ve Guriler arasında, Gazniler arasında savaşlar her zaman devam etmiştir. Sultan Mahmud'dan sonra
Guriler yapılan saldırılarında bir sonuçta başarılı oluyor. Gazna'yı ele geçiriyorlar. Gurluların onlu kralı ya da hükümranı Alauddin adıyla onu Alauddin Cihansuz diyorlar tarihte. Niye cihansız? Yani cihanı yakan, dünyayı yakan kişi demek. O gidip Gazni'yi bütün şeyleriyle yakmıştır. O yüzden Gazne'yi yaktığı için onu cihansız diyorlar. Gazneliler döneminde yapılan her şey bu Gurlular tarafından yok edildi aslında. Gazneliler geride büyük bir kültür mirası ve İslam'ı Asya'nın kalbine taşıyan muhteşem bir hikaye bıraktılar. Bu miras 1207-1273 yılları arasında yaşayan Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük bir sufi ve şair yetiştirdi. Bel şehrinde doğan Mevlana Celaleddin Rumi, ilahi aşkın ve hoşgörünün sesini tüm dünyaya duyurdu. Ailesi Moğol istilası nedeniyle batıya göç etse de, Rumi olarak bilinen bu bilge, felsefi ve şiirsel mirasıyla Horasan'ın manevi derinliğini temsil ediyor. Afganistan coğrafyası, işte böylece imparatorlukların kurulduğu, alimlerin yetiştiği ve İslam'ın Asya'daki kaderini belirleyen bir destan coğrafyası olarak tarihe adını yazdırdı. Gaznelilerin ihtişamı Dandanakan'da sönümlenince, Horasan coğrafyası yeni bir kaderin çarklarına girdi. O dağlık topraklar, bir asır boyunca süren Selçuklu ve Gurlu mücadelesinden sonra tarihin en büyük kasırgasıyla yüzleşecekti. Moğol istilası. Gurlular egemen olduktan sonra Horazmşahlar başladı Marv civarında. Onların dönemi başladı. Muhammed Horazmşah Gurluları da itaat altına aldı. O taraftan Selçukluları da yendi. Bu şekilde yeni bir güç olarak bu bölgede ortaya çıktı. Horazmşahlar yükseldiği dönemde Cengiz doğu taraftan Cengiz Han baş gösterdi ve bu şekilde yeni güç kazanan Horazmşahlar ve yeni güç kazanan Cengiz'le ikisiyle beraber geldiler. Moğolların gelişi askeri bir seferden çok bir doğal afetti. Cengiz Han, Harzemşahlar İmparatorluğunu hedef almıştı. Direnişin bedeli ise akıl almaz bir yıkım olacaktı. Şehirler birer birer kuşatıldı. Bel, şehirlerin anası olarak anılan bu görkemli merkez, kapılarını açmasına rağmen Moğol disiplini acımasızdı. Tarihçiler, Moğolların halkı şehir dışına çıkarıp günlerce süren kitlesel infazlar yaptığını kaydeder. Bu istilanın en korkunç silahı korkuydu. Direnen her kasabanın kaderi yanındaki şehrin hızla teslim olmasına neden oluyordu. Ancak teslim olmak bile kurtuluş değildi. 1100-1250 yıllarında belki de daha biraz o süreç içerisinde İslam dünyasındaki 3 büyük kırılma var. Bir tanesi Haçlılar, bir tanesi Moğollar, bir tanesi belki garip gelecek ama Batıniler, Karamatiler. Bu üç şey İslam dünyasında o kadar yıkıma, o kadar büyük tahribatlara sebep olmuş ki. Şimdi az önce bahsettik, İslami fetihleri belli girilen yerlerdeki yapının, inanç yapısının, demografik yapının, kültürel yapının tahrip edilmesi söz konusu değil. Hatta ilginçtir, mesela kimi İslam fetihlerine yayılan şöyle bir örnek var mesela. Ele geçirilen esirler vardır. Diyelim ki bir Romalılarla yapılan bir savaşta. Bu esirlerin serbest bırakılması için Müslümanların onlardan istediği filan yerdeki kütüphaneyi bize verin. Bunun karşılığında serbest bırakıyoruz. Bunlar çok kıymetli şeylerdir. Ama yani Haçlıların girdiği coğrafyada neler yaptığını, nasıl bir yıkım gerçekleştirdiğini, nasıl bir tahribat gerçekleştirdiğini, ardından Moğolların bu sefer yani Haçlıları aratacak bir yıkım gerçekleştirdiğini biliyoruz. Balx mesela, Buhara, Samarkand, diyelim Gazna, Talıkan, Bamiyan, bu Horazmşahların şehirleriydi, önemli şehirleri. Horazmşah sultanı dayanamadı
Cengiz karşısında. Bu şehirler tek tek Cengiz karşısında savaşamadılar tabii ki. En büyük darbe bölgenin kültürel ve ekonomik altyapısına vuruldu. Böylesine yoğun bir nüfusu besleyen, yüzyıllardır süregelen devasa sulama kanalları ve barajlar, Moğol ordusu tarafından kasıtlı olarak tahrip edildi. Tarım arazileri çoraklaştı. Bereketli topraklar kısa sürede çöl kumuna dönüştü. Binlerce yıllık ilmi birikim, şiirler, bilim eserleri ateşle ve kılıçla yok edildi. Alimler, şairler ve zanaatkarlar ya katledildi ya da Moğolistan'a esir götürüldü. Meşhur filozof Friedrich Nietzsche'nin şöyle bir görüşü vardır. Der ki Hristiyanlık kadınsı bir dindir. İslam ise erkeksidir der. Şu anlamda kullanır. Yani Hristiyanlık kendini sunar. Ona doğru gelene kendini teslim eder ve ona dönüşür bir nevi. Bu birçok yerde böyle. Mesela Romalılar geldi, onlardan bir kısmını aldı, bir kısmını kendisi verdi. Hangi bölgeye gittiyse kendisi onlara inancından bir şey verdiği kadar onlarınkinden de aldı. İslam ise diyor erkeksidir diyor. Teslim almak ister. Yani direnir, savaşır, esir olur, köle olur ama bir süre sonra onu teslim alır. Bu Moğollarla ilgili de aslında gerçekleşen olay bu. Yani uzun süre bir direniş oldu, bir savaş oldu, yıkım oldu, şu oldu ama sonuç Moğolların İslam'ı kabul etmesiyle sonuçlandı. Moğol İmparatorluğu'nun da parçalanmasından sonra bölge İlhanlılar ve daha sonra Çağatay Hanlığı gibi hanedanların kontrolüne girdi. Moğol tozları yatışınca Türk-Moğol soyundan gelen yeni bir fatih yükseldi. Timur. Çengizlilerin son dönemlerinde Çağatay ulusunda yerli beyler güç kazanmaya başladı ve Emir Timur da bu yerli beylerin bir tanesiydi. Bu zaman gittikçe güçlü olmaya başladı. Bu şekilde bütün bu Çağatay ulusunun topraklarını ele geçirdi. Bu Cengiz soyundan değildi. O yüzden kendisini han olarak ilan edemiyordu. Bu hakkı yoktur soyu açısından. O yüzden Cengiz oğullarından olan, Cengiz neslinden olan bazılarını han olarak seçti kendisi ve kendisini emir ilan etti. Timur biraz Türk, biraz Moğol şeyi var, etkisi var. Yani kendisi Moğol olarak bilinse de çevresindekiler o Türkistanlılardan oluşuyor o bölgede. Ve merkez olarak oraları almış. Yani Afganistan merkezidir büyük oranda. Ta biliyorsunuz işte Osmanlı sınırlarına kadar gelmiş, Yıldırım Beyazıt'la olan savaşları var. Savaşı kazanmış, yani mağlup etmiş Yıldırım Osmanlı'yı. Osmanlı'nın da yani bir nevi dağılma gibi bir süreç yaşamış o dönemde. Yani Fetret devri denilen bir olay var. Yıldırım Beyazıt'ın çocukları arasında uzun taht kavgaları falan olmuş. İşte Timur'un böyle bir gücü vardı yani o bölgede. Buradan girdiği yeri kazanmış, yani girdiği bütün savaşları kazanmış. Timur, Horasan'ı ve İran'ı kendi egemenliğinde birleştirdi. Herat, onun oğlu Şahruh döneminde Timurlu sanatının ve mimarisinin merkezi oldu. Bu yıkımdan sonra gelen kültürel bir yenilik dönemiydi. Timurlular, ilim ve sanatın kandilini yeniden yaktılar. Timurlular döneminde Avrupa'da Rönesans hareketi başladığında orada da parlak bir dönem yaşanıyordu. Bir Batı Rönesansı başlarken doğuda da Herat'ta da bir Rönesans yaşanmış. Timur Rönesansı. Yani o bilimsel anlamda, sanat anlamda, kültür anlamda bölgede ciddi gelişmeler söz konusu olmuş. Şehir bayağı bir gelişmiş. Kimi şehirlerden bahsediyorlar o dönem için. Yani 500 bin, işte 600 bin nüfusu sahip şehirlerden bahsediyoruz. Yine dediğim gibi 600-700 yıl öncesinden söz ediyoruz. Molla Cami, Emir Ali Şehri Nevai, Timurlu sultanlar Şahruh, Ulugbek, Ulugbek'in resathanası, kadınları Gavarşad Begüm ve onlardan kalan eserler, Herat'taki cami, Herat'taki musallalar, köprü, rubat, bilmem medreseler. Çok sayıda büyük bir miras kalmıştır Timurlularda Afganistan. Aslında daha çok Timurlu dönemi ağırlığı Afganistan topraklarına geçmiş ve mirası da Afganistan topraklarına aittir şu an. Safevilerin bir şey dönemi var, bir güçlendiği bir dönem var. Her tarafa yönelik müdahaleleri söz konusu. Orada şeye doğru da işte bu
Afganistan bölgesine doğru da müdahaleleri söz konusu Safevilerin. Buna karşılık kimi şeyler de söz konusu olmuş, direnişler falan da söz konusu olmuş ama Safeviler ta Osmanlı karşısında mağlup oluncaya kadar bu bölgelerdeki etkileri de ciddi oranda var. 18. yüzyıl ortaları. Afganistan coğrafyası en son olarak güçlü Afşar hükümdarı Nadir Şah'ın kontrolü altında. Nadir Şah dönemi ki bir komutandır. Bir süre sonra devletin başına geçiyor ve tekrar devleti toparlıyor. Hem Osmanlı'yı geriletiyor, hem bu Afganları İran topraklarından çıkarıyor. Bir süre sonra Afganistan'ın üzerine, hatta tarih kaynaklarına göre Gürcistan'dan birini oraya vali tayin ediyor. Ancak 1747'ye gelindiğinde İran'ın kudretli şahının suikastle öldürülmesiyle devasa bir iktidar boşluğu söz konusu. Şahın ordusu dağılıyor, hazine sahipsiz kalıyor ve Afgan kabileleri tarih sahnesinde kendi kaderlerini belirlemek için toplanıyordu. İşte bu karmaşanın kalbinden yeni bir ulusun kurucusu yükselecekti. Ahmet Han, Abdali kabilesinden genç bir Peştun lideri. Ahmet Şah Abdali Afganların komutanıydı onun sarayında, Nadir Şah'ın sarayında. O öldürüldükten sonra bu kendi güçleriyle Kandahar'a geldi Ahmet Şah Abdali. Nadir Şah sarayından alınan maddi imkanlar ve ordu ile Afganistan devletini kurdu ve orada kendisini şah ilan etti. Afgan Şahı. 1747 yılının Ekim ayında Kandahar yakınlarında tarihi bir Loya Jirga, büyük meclis toplandı. Peştun kabilelerinin yaşlıları ve liderleri bir araya gelmişti. Amaçları dağılan Afşar İmparatorluğu'nun ardılı olabilecek, kabileleri tek bir bayrak altında toplayacak bir lider seçmekti. Ahmet Han, hazinesi ve askeri yeteneğiyle birlikte kabileler üstü bir figür olma potansiyeli nedeniyle seçildi. Seçiminin sembolik bir anı da vardı. Rivayete göre dervişler ve kabile büyükleri başına buğday başaklarından bir taç taktılar. Bu taç, ulusun refahını sağlayacak bir lider olacağını simgeliyordu. Ahmet Han, tahta geçtikten sonra kabilelerin gözünde yüceliğini simgeleyen bir ünvanı benimsedi. Ahmet Şah Dürri Dürran, yani incilerin incisi. Yeni seferler için hazırlandı. Zaten Hindistan önceden Nadir Şah tarafından işgal edilmişti. Yerli güçler iyice zayıflanmıştı. Ve bu Ahmet Şah Abdali'nin işini kolaylaştırdı. Ve Ahmet Şah Abdali çok kolay bir şekilde Hindistan üzerine yürüyerek orada başarılar elde etti ve çok sayıda miktarda ganimetler oldu. Ve aslında Ahmet Şah Abdali'nin kaynağı, yani mali kaynağı Hindistan seferleriydi. Dürrani İmparatorluğu'nun zirvesi 1761'de Hint alt kıtası üzerindeki hakimiyeti perçinleyen 3. Panipat Savaşı oldu. Ahmet Şah, Hint İmparatorluğu Maratha Konfederasyonu'nun devasa ordusunu ağır bir yenilgiye uğratarak İslam'ın Kuzey Hindistan'daki mevcudiyetini korudu ve bölgenin siyasi dengesini değiştirdi. Ahmet Şah'ın 1772'de vefat etmesinin ardından imparatorluk hızla zayıflama sürecine girdi. Halefleri onun karizmasına ve siyasi dehasına sahip değildi. Kabileler arasındaki hassas denge bozuldu ve taht kavgaları başladı. Bu dönemlerde İngilizler Hindistan üzerine egemen olmaya başladılar. Ve Afgan devletinin gelir kaynağı olan Hindistan artık bunlar üzerine kapandı. Afgan devletinin zayıflama süreci başlıyor. Veliahtlik kanunu da yoktu. Yani kabul edilen bir gelenek de yoktu. Bu iki önemli neden Afganistan'da çatışmalara neden oldu. Özellikle güç üzerine, iktidar üzerine yapılan çatışmalar çok yüksektir, çok yoğundu. 19. yüzyılın başlarında Dürraniler tahtı Baraksaylar kabilesinden gelen yeni bir güce, Dost Muhammed Han'a kaptırdı. Böylece Ahmet Şah'ın kurduğu hanedan tarihe karıştı.
Biz bu tarihi Afganistan'ın yakın çağ tarihinin başlangıcı olarak biliyoruz ve Afganistan'ın kurucusu aslında. Çünkü bu Afgan'dı, Peştun'du yani. Peştun derken yani böyle Peştun devleti falan zaten son 1800'lü yıllara kadar dünyanın hiçbir yerinde bu anlamda etnik bir yapılanma yok, etnik bir devlet yok biliyorsunuz. Sonralar Afganistan'da maalesef bir nasyonalizm, tarihçilik anlayışı ortaya çıktı. Bu dönemlerde Timur mesela bir işgalci olarak bakılırdı. Nadir Afşar mesela bir işgalci, dışarıdan gelen bir işgalci olarak bakılırdı. Ama Çoy Abdali baba olarak anlatılır. Yani o bizim babamız, bizim ilk padişahımız ve bizi oluşturan, bizi kuran ve her şeyi yapan kişi gibi. Yani bu böyle yaklaşım her ülkede var. İran'da da görebilirsiniz, Türkiye'de de görebilirsiniz. Milletin gururunu ya da milletin özgüvenini pekiştirmek amacıyla abartılan bir tarih yaklaşımıdır. Barakzay kabilesinin en yetenekli lideri olan Dost Muhammed Han, kabileleri yeniden bir araya getirdi ve Kabil merkezli yeni bir yönetim kurdu. Kendisine emir unvanını alarak artık küçülmüş ama daha sağlam bir Afganistan emirliğinin temellerini attı. Timur döneminde olduğu gibi Cengiz soylu olanlar hakimiyet edebilirdi. Böyle bir gelenek vardı, inanç vardı. Afganistan'da da böyle bir inanç oluşmuştu. Yani Ahmet Şah Abdali soyundan olanlar şah olabilirdi. O yüzden ilk başta bu Barakzaylar onların hanedanından birisini, zayıf olanlarını şah ilan ettiler. Sonra aynen Emir Timur'un teknikini kullanarak kendilerini emir ilan etti. Sonra. Bu Barakzaylarla Afganistan'da emirlik dönemi başlıyor aslında. Dost Muhammed, parçalanmış toprakları yeniden düzene sokmaya çalıştı. Ancak kaynakları kısıtlıydı ve iki büyük imparatorluğun gölgesinde kalmıştı. Rus Çarlığı ve Büyük Britanya İmparatorluğu.